Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Tek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Kat kat kruvasan tarifi ile geldim. Tarifimize hiç bekletmeden hamurumuzu yoğurarak başlayalım. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, 1 miktar un ilave edelim. 2 tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurtanın beyazı. Toplamda 6-6,5 su bardağına yakın un kullandım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru yoğurduktan sonra üzerini kapatalım ve mayalanması için bekletelim. Mayalanan hamuru tezgah üzerine alarak tekrardan yoğuralım. Un eşit bezeye keserek yuvarlayalım. Bezeleri pasta tabağı büyüklüğünde hafif un serperek açalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Ve son bezemi de açıyorum ve tezgah üzerine hepsini diziyorum. 50 gram yumuşak tereyağım var. Bir spatula yardımıyla hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. 10 bezeyi üst üste alarak yağlıyorum. Kullandığınız tereyağı yumuşak olmalı. Eritmeden bu şekilde kullanın. Evet, son bezeyi de yağladıktan sonra hamurumuzu buzdolabına kaldıralım. Yağları donana kadar bekletelim. Evet, dinlenen hamuru tezgah üzerine alalım.
Evet, gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Sündürdüğünüzde hemen kolaylıkla açılıyor. Altına ve üstüne hafif bir un serpelim. Merdane yardımıyla açalım. Yufkanın büyüklüğü yaklaşık 60 santime yakın olmalı. Ne kalın ne de ince olsun. Evet, açtığımız hamuru ortadan keselim ve tekrardan dörde keselim. Hamuru 16 eşit pizza dilimi olacak şekilde dilimleyelim. Evet, her birine gelecek şekilde peynirli iç harç kullanıyorum. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Kıymalı, çikolatalı, patatesli veya sade olarak da yapabilirsiniz. Evet, hamurları saralım. Sararken dikkat edelim. Çektire çektire koparmadan kat kat sarmaya dikkat edelim. Tüm hamurları aynı yöntemle sarmaya devam edelim. Fırın tepsisine alalım. Evet, mutlaka tepsi mayası yaptıralım.
adet yumurta sarısına bir miktar süt ekleyelim ve çırparak kruvasanların üzerine fırça yardımıyla sürelim. Evet, 170 dereceli fanlı fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi harika kabardılar, piştiler. Hemen fırından çıkartıyorum. Soğutmadan sıcak sıcak ikram edebilirsiniz. Böyle bir tanesini bölerek yakından işini de göstermek istiyorum. Kat kat gerçekten yumuşacık, harika oldu. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.